Evet arkadaşlar, bugün de size şu şekilde kağıt boncuklardan çanta nasıl yapılır onu paylaşacağım. Bunun için arkadaşlar şöyle boncuk kağıtlardan yaptığım, kendi yaptığım boncukların dışında bir de şu şekilde cam boncuk kullandım. Eğer elinizde sizin tahta boncuk varsa kağıtla tahta boncuk birbirine daha çok yakışıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Önce bu boncukları yaparak işimize başlıyoruz. Bu çantada şöyle büyük boy şu şekilde, bir de şöyle küçük boy boncuklar, yapmış olduğum boncukları kullandım. Şimdi şu arkadaşlar şöyle 4 santimlik boncuk. Şöyle göstereyim size. Bakın bu 4 santimlik boncuk. Şu da 3 santimlik boncuk. Şöyle. Şimdi bu boncukları nasıl yaptığımı size önce göstereceğim. Daha önceden boncuk yapımını göstermiştim ama yine bunu göstereyim. Önce bunu göstereyim. Sonra çantanın yapımını göstereceğim. Şimdi bunun için arkadaşlar ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkarmış olduğu şöyle aylık dergilerden aldım. Bu şekilde. Buradan bir sayfa kopardıktan sonra arkadaşlar önce 3 santimlikten yapacağım. Şu şekilde ölçüyorum. Bakın işaretledim. 3 santim, 3 santim, 3, 3, 3, 3, 3 şeklinde şu kısmını işaretledim. Şu kısımlarında arkadaşlar 3'ün yarısı 1,5 ya. 1,5 santim olacak şekilde burayı da ayarladım. Şuralarda. Şu şekilde. Bu şekilde ayarladım. Hepsini. Yani şu kısımlar 1,5 santimlik bölümlere ayırdım. Şu alt kısmını 3 santim olarak ayırdım. Ve bunu şu şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çapraz tutuyorum. Şurası 3 santim. Cetvelimin ucunu 3 santime koydum. Aşağıya. Yukarıyı 1,5 santime koydum. Şöyle çapraz bir çizgi çektim. Sonra yine yukarıya 1,5 olan bölüme koydum. Ve şu köşeye doğru bir çizgi daha çektim. Bakın. Ne oldu arkadaşlar? Görüyor musunuz? Bakın şu kısmı 3 santim şu kısma doğru inceliyor. Şimdi bu sefer ne yapıyorum ben? Şöyle tutuyorum bunu. Şuraya koyuyorum. Bunu da burada 3 santime ayarlıyorum. Şöyle. Bu sefer küçük dar yer aşağıda kaldı. Bakın. Bu sefer dar yer aşağıda kaldı. Şimdi arkadaşlar bu sefer geniş yer altta kalacak. Dar yer üstte kalacak. Bu şekilde kağıdı çiziyoruz. Şöyle. Bu şekilde bakın arkadaşlar kağıdımı gördüğünüz gibi böldüm. Şimdi bunları keseceğim. Kesmek için ister şu şekilde giyotin bıçak alın. Açık konuşayım, ben bunu pek sevmedim. Kullanamadım ama almış bulundum. Onun yerine ben maket bıçağıyla kesmeyi düşünüyorum. İsterseniz siz makasla tek tek kesin. Bunu şu şekilde tutuyorum. Maket bıçağımı açıyorum. Ve kesiyorum. Sıkı tutun yalnız. Parmağınızı ve bir de şu cetvelin mutlaka demir olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çelik olmasına. Çünkü tahta olursa elinizi uçurabilirsiniz.
Şunu başka yerde kullanırsınız veya atarsınız. Bunu koyalım kenara. Bakın şuradan itibaren başlıyorum kesmeye. Şurası. Şöyle denk getiriyorum ve kesiyorum. Şu anda ben 3 tane kağıdı birden kesiyorum. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar kağıtlarımızı keseceğiz. Evet. Böyle arkadaşlar bütün bu kağıtları kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın kağıtlarımı kestim. Şöyle bir tanesini aldım. Şunun şöyle içinden içeri geçiyorum. Bu 3 santimlik arkadaşlar. Ve döndürüyorum. Şöyle yayalım çünkü bütün olarak kuruyor ve üstten çirkin gözükür. Bakın arkadaşlar. Boncuğum oldu. Bunun gibi boncuklar hazırlayacağız. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu şekilde kürdanın içine koyuyorum ve ojeyle, renksiz bir ojeyle bunu parlatıyorum. İsterseniz bunu vernikleyebilirsiniz. İsterseniz bunu kullanırsınız. Karar sizin. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şöyle parlak bir renksiz oje. Onunla bunu bu şekilde parlatırsınız. Şimdi bunların sarılma tekniği bu. Şimdi çantanın yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar boncuklarımı hazırladım. Şimdi dikmeye başlıyorum. Önce küçük boncuklardan başlayacağım dikmeye. Bir tanesini alıyorum. Bu şekilde içeriye geçiyorum.
Her zaman yaptığım gibi düğümü içeriye saklayacağım. Bakın. Düğümü içeriye çekeyim. Düğümü içeriye çektim. Bir tane boncuk alıyorum. Kum boncuk. Elimde daha büyük boncuklar da koyabilirsiniz ama benim elimde bunlar var. Kum boncuk taktıktan sonra bir tane daha kağıt boncuk alıyorum. Ve bir daha boncuk alıp şunun içine giriyorum. İlk boncuğumun içine giriyorum. Bakın. Şu şekilde girdim. Gördünüz mü? Şöyle oldu. Şimdi kum boncuğun içinden geçiyorum. Ve bir de bunun içinden geçiyorum. Kağıt boncuğun içinden geçtim. Ve bak bu ikisi birbirine tuttu. Şimdi bir tane daha kum boncuk alıyorum. Bir daha kağıt alıyorum, kağıt boncuk. Bu şekilde yakalayıp arkadaşlar bunu aslında misina ile dikmeniz lazım. Ama kemoterapiden sonra benim derilerim çok inceldi. Böyle tahmin edemeyeceğiniz kadar hassaslaştı. Dolayısıyla elimi falan çok çabuk kesiyorum. Onun için de mecburen misina yerine böyle iple dikiyorum. Aslında bunun dikilmesi, bunda kullanılması gereken misina. Ve şuradan geçiyorum. Bakın. Buraya geldim.